Dostlar selamlar. Daha önce 2 tane projeksiyon cihazı videosu yayınlamıştım. Bunlardan bir tanesi Bambu markasının küçücük bir projeksiyonuydu. Diğeri de Blitzwolf'un VP6 modeliydi. Her ikisinden de bayağı memnun kalmıştım. Şimdi Blitzwolf'un VP13 modelini inceleyeceğiz. Projeksiyon cihazı sade bir kutuda geliyor. İçerisinden AV kablosu, 1,5 metrelik HDMI kablosu, kumanda ve önünü yükseltmeye yarayan bir aparatla beraber geliyor. Bu aparatın şöyle bir güzelliği oluyor. Masanın üstünde kullanırken altına kitap falan koyup böyle yükseltmek gerekebiliyor bazen. Bu tip problemler yaşamadan pratik bir şekilde masanın üstünde de kullanmaya yarıyor. İster masanın üstünde kullanabiliyoruz, istersek tavana ters asabiliyoruz, istersek de tripodun üzerine koyup bu cihazı kullanabiliyoruz. Projeksiyon cihazına yakından baktığımızda üzerinde menü tuşları bulunuyor. Kumanda olmadan da bu menü tuşları sayesinde kullanabiliyoruz. Mesela masanın üstünde kullanıyorsak kumanda olmadan bunları kullanabiliriz. Ama masanın üstüne değil de tavana asacağımız zaman kumandası şart. Kumandası güzel bir şekilde çalışıyor. Direkt cihaza bakmasa bile cihaz bunu algılıyor. Cihazın beğendiğim özelliklerinden bir tanesi hem odak ayarının hem de Case Tone Correction dediğimiz açı ayarının cihazın üzerinde bulunması. Bazılarını bunu kumandayla yapıyoruz. Kumandayla yapmak gerçekten bir tık daha zor olabiliyor. Cihazın üzerinde doğrudan elle yapılması gayet hoşuma gitti. Cihazın altında da bir tane tripod girişi bulunuyor. İster tripod üzerinde isterse de tavana ters asarak kullanabiliyoruz. Bu zaten birçok projeksiyon cihazında oluyor. Ekstra bir özellik değil ama bunda da var. Cihazın yan tarafındaysa 2 tane HDMI girişi bulunuyor ki bu bayağı güzel bir özellik. Mesela hem televizyona hem PlayStation'ımızı bağladığımız zaman kumanda üzerinden hangisine görüntü aktarmak istiyorsak onu seçebiliyoruz. Sonra sırasıyla SD kart girişimiz var. SD kart üzerinden de film izlemek istersek doğrudan izleyebiliyoruz. Bilgisayar vesaire bir şey bağlamamıza gerek kalmıyor. Yine USB girişi üzerinden de hem hard disk hem de flash belleğiyle beraber film izleyebiliyoruz. Bunlara ek olarak ses çıkışı için de bir tane kulaklık çıkışı var. Bir de AV girişi var. Aynı zamanda Bluetooth kulaklık ya da Bluetooth hoparlör bağlayarak da cihazdan ses çıkışı alabiliyoruz. Ben AirPods'larla test ettim. Seste gecikme yok. Gayet güzel bir şekilde Bluetooth'tan sesi aktardı. Projeksiyon cihazının lamba ömrünü de 40.000 saat olarak belirlemişler. 40.000 saati tabii ki ölçebilecek durumda değilim ama bir yıldır kullandığım VP6 modeli, yani bunun alt modeli, bir yıldır kullanıyorum. Herhangi bir solma, kararma vesaire bir şey olmadı. Tam performansla hala çalışmaya devam ediyor. Cihazın çözünürlüğü 1080p yani Full HD, 16.7 milyon renk desteği de var ki bu 8 bit'e denk geliyor. Renkleri de gerçekten güzel gözüküyor. Daha önce kullandığım projeksiyonlarla kıyasladığımda en sevdiğim rengi bu cihaz verdi. Bundan önce kullandığım Bambu'nun renkleri de gayet iyiydi. VP6'nın da iyiydi ama bu sanki böyle %5, %10 kadar daha iyi. Cihazın çözünürlüğü ve renkleri gerçekten hoşuma gitti. Evde film keyfi yapmak ya da oyun oynamak için alınabilecek cihazlardan bir tanesi. Boyu da çok büyük değil. Şimdi genel deneyimlerimden bahsedeyim. Teknik özelliklerini vesairesini, tuşlarını anlattık. Bunları zaten her yerde bulabilirsiniz. Feel the truth near. Sometimes you're gonna catch a bullet. Bu cihazı 2 farklı telefonla test ettik. Bunlardan bir tanesi iPhone 7, bir tanesi de Huawei P30 Lite. iPhone ile Android cihazlar arasında şöyle bir fark var. iPhone'u kablolu bağlantıyla buraya bağlayıp görüntüyü aktarabiliyoruz. Süper bir şekilde, çok iyi bir şekilde aktarıyor. Yalnız şunu fark ettik. Netflix'te izlerken görüntüde herhangi bir gecikme yok. Telefonda ya da bilgisayarda nasıl izliyorsak o şekilde görüntüyü aktarıyor ama YouTube'un uygulamasından mıdır nedir bilmiyoruz. Hafif takılmalı bir şekilde izletiyor ki bu beni biraz rahatsız etti. O yüzden YouTube'da ben mesela video izleyecek olsam bilgisayara bağlayarak izlerdim. Cep telefonundan izlemezdim. Android tarafındaysa normal menü geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Telefonun normal kullanımında herhangi bir sıkıntı yok. Ama video izlerken o hafif gecikmeler yine beni biraz rahatsız etti. Oyun oynarken de süper akıcı değil de böyle FPS'i biraz düşük bir şekilde gösterdi. Yine böyle çok hareketli bir şeyler olduğunda Android tarafında da çok hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Ama iPhone'da şaşırdığım bir şey var mesela. Parmağımı menüler arasında geçiş yaparken çok hızlı hareket ettirdiğim halde anında görüntüyü çok güzel bir şekilde aktardı. Bilgisayarın HDMI'ne bağlayarak yaptığım testlerde ise herhangi bir problem yaşamadım. Gayet güzel bir şekilde çalıştı. Hoparlörünün sesi kötü değil ama böyle bas kalitesi vesairesi de çok yüksek değil. Onu da söyleyelim. Sessizlik olarak kıyaslayacak olursam VP6'dan daha sessiz, bayağı sessiz.
Ama OneBu'dan bir tık daha sesli, ikisinin ortasında diyebiliriz. Zaten boyut olarak da ikisinin ortasında. Şu an hala ofisteki ana projeksiyon olarak kullandığım Blitzwolf VP6 buna göre daha fazla ses yapıyor. Çok daha büyük, daha ağır. Bu hem küçük hem minimalist hem de daha az ses yapmasıyla onun önüne geçiyor. Fiyat olarak Wi-Fi ve Bluetooth'suz projeksiyonlarla aynı fiyat olduğu için o Wi-Fi'deki ufak tefek gecikmeleri de çok önemsemeyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onlar olmadan da alacağınız diğer cihazlar aşağı yukarı bununla aynı fiyat. Yine de alırken bu özelliklerin nasıl çalıştığını merak edersiniz diye ben hepsini deneyip söylemek istedim. Son olarak bahsetmeyi unuttuğum iki şey var. Cihazı yaklaşık 3-4 saatlik üst üste hiç kapatmadan kullandık ve en sıcak yeri yaklaşık 42 dereceydi. Diğer tarafları oda sıcaklığındaydı. Yani aşırı bir ısınma yapmıyor. Diğer unuttuğum şey ise yanındaki filtre sökülüp temizlenebiliyor ama zaten çok büyük parçalar girmesin diye takılan bir filtre olduğu için aşırı toz olacağını sanmıyorum. Yine tozlar içine girebilir ama lensin olduğu yeri de mutlaka korumuşlardır. Çünkü herhangi bir toz almadığı için biz kullanırken. Bu arada ürünün linkini de açıklama kısmına ekledim. Aynı zamanda indirim kuponu da ekledim. Ürünle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ya da satın almak istersen o linke gidebilirsin. Projeksiyon cihazıyla ilgili bahsedeceklerim bu kadardı. Yine de merak ettiğin konular varsa yorumlardan bana iletebilirsin. Tecrübelerimi aktarmaya devam edebilirim. Eğer sen de benzer cihazlar kullanıyorsan tecrübelerini yorumlar kısmında diğer arkadaşlarla paylaşabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.